En büyük hayalimizden biri kısa yoldan zengin olmak. Bu coğrafyanın tarihi kolay yoldan para kazanıp zengin olma hayali kuran ama en sonunda dolandırılan kişilerle dolu. Son zamanlarda hepimizin çok iyi bildiği Dilan Polat, Seçil Erzan, Candan kardeşler gibi bir dolu örnek var. Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü dolandırıcıları ve ibret verici hikayelerini sizler için derledik. İyi seyirler. Sülün Osman. Dolandırıcılık denildiğinde ülkemizde ilk akla gelen isimlerden biri Sülün Osman'dır. İstanbul'daki tramvay, Galata Kulesi başta olmak üzere kent meydanında bulunan saatler, şehir vapurları gibi malları insanlara satarak veya kiraya vererek dolandırdı. Gelin Osman Ziya Sülün'ü, namı diğer Sülün Osman'ı daha yakından tanıyalım. Osman Ziya Sülün 1923 yılında İstanbul'da doğdu. 1948 yılında kiracısı olduğu evin sahibini dolandırdı. Bu onun ilk dolandırma girişimiydi. 1950'li ve 60'lı yıllarda yaptığı işler ile büyük bir ün kazandı ve namı tüm Türkiye'ye yayıldı. 1948'de yeni tuttuğu evin sahibini dolandırması, yaptığı diğer dolandırıcılık işlerinin yanında hiçbir şeydi. Yaptığı her iş bir öncekinden daha ilginç ve büyüktü. Hatta öyle ki Osman Ziya Sülün arkadaşlarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gidip beklemeye başlarmış. Etraf kalabalık olmaya başlayınca arkadaşlarına saatlerini ayarlatıp onlardan saat ayarlama parası alırmış. Bu şekilde birçok insanı dolandırmayı başarmış. Taksim Meydanı'na paspas serip oradan geçenlerden burası benim deyip para alırmış. Hatta bazı saf vatandaşlara Taksim Meydanı'nı satmayı bile başarmış. Osman Ziya Sülün bir gün Tarzan Çetin'in ormandaki evini satmaya çalışmış. Durumu fark eden Tarzan Çetin, Osman Sülün'e bir güzel dayak atmış. Öyle ki neredeyse hastanelik olmuş. Bu dayağın üstüne kamu malları ile ilgili fikirleri tükenmiş olacak ki kendini medyum olarak tanıtarak insanları dolandırmaya başlamış. Evlenemeyen kadınları evlendirdiğini iddia ederek insanlardan para koparmayı başarmış. Ne demişler? Umut fakirin ekmeğidir. Sülünün köprü sattığı bile olmuş. Bu dolandırıcılık işinde de önceki işlerinde uyguladığı taktiği kullanmış. Köprünün kalabalık olduğu vakitlerde arkadaşları ona para ödermiş. Köprüden geçen insanlar ise olayı merak edip onun yanına giderlermiş. Bazı insanlar ise Galata Köprüsü'ne talip olunca Sülün onlara köprüyü satarmış. Bu şekilde insanları dolandırırken tesadüfen yakalanmış ve cezaevine girmiş. Bu olayla ilgili "Kusura bakma hakim bey, memlekette Galata Köprüsü'nü satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu köprüyü satarım" demiş. Sülün yaptığı her röportajda ve açıklamasında fakir olmayan ve kendisini dolandırmaya çalışan insanları dolandırdığını söylemiştir. Hatta hapisteyken alın teriyle yaşamak konulu bir konferans vermiştir. Ayrıca Sülün Osman'ın bu ilginç dolandırıcılık işleri Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştur. Sülün 1984 yılında Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cevher Özden, Banker Castelli. Şimdi sizi biraz yakın tarihimizdeki en büyük dolandırıcılık skandallarından birine götüreceğiz. Asıl adıyla Cevher Abidin Özden, 1933 yılında Trabzon'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi, Karadeniz'in en büyük deniz filolarından birinin sahibi olan Hacı Tahirzade Tevfik Kaptan'dı. Böyle bir aileden gelişi ona iş dünyasının kapılarını ardına kadar açtı elbette. Sürmene'nin Kastel mevkiinde oturduğu için iş hayatında da bu ünvanı kullanmış Cevher Abidin Özden. Kastelli kısmının nereden geldiğini anladık. Peki ya banker? 1980'li yıllarda Türkiye'de bir banker fırtınası esiyordu. Ortalık bankerden geçilmiyordu. Turgut Özal'ın yürürlüğe koyduğu 24 Ocak kararları istikrar paketiyle faizler serbest bırakılmıştı. Bu da bankerlerin önünü açtı ve bankalar o dönem bankerler aracılığıyla mevduat sertifikası pazarlıyordu. Bankerler o dönem inanılmaz paralar topladılar ellerinde. Toplamda 150 milyar liradan fazla para bankerlerin elindeydi. Tabii ki en büyük pay ise o dönem bankerlerin en büyüğü olan Banker Castelli'nin elindeydi.
Tam 100 milyon lira. Dile kolay, o zamanlar için inanılmaz bir paraydı. 1982'den sonra ise Castelli için işler istediği gibi gitmedi. O dönem Türkiye'de faaliyet gösteren 40 banka aldıkları ortak bir kararla artık bankerler aracılığıyla mevduat sertifikası satmayacaklarını açıkladılar. Castelli 19 Haziran 1982 tarihli bu kararın arkasında Kenan Evren'in olduğunu düşünüyordu. Ancak sebebi her ne olursa olsun ortada onun için acı bir gerçek vardı ve bankerlerin en büyüğü için çöküş başlamıştı. Castelli kurduğu sistemin tıkanmasından kısa süre sonra ülkeyi terk etti. Terk edişinin ardından İstanbul Bankası ve Hisar Bank da battı. Türkiye ilk defa banka batışlarına tanıklık ediyordu. Binlerce insan mağdur oldu. Onlarca insan battı ve bu süreç onları intihara kadar götürdü. Castelli'nin yurt dışı macerası fazla uzun sürmedi. Yakalandı, ülkeye getirildi, yargılandı ancak beraat etti. 1990'lı yıllarda yeniden ticarete girişti Castelli. Bir dönem onun için işler hiç de fena gitmedi. Ancak sonrasında yine battı. Uzun yıllar kendisinden hiç ses soluk alınamayan eski banker 2 Haziran 2008'de Kadıköy'deki ofisinde intihar etti. Ayşe Benli ve ekibi. Bildiğiniz gibi Las Vegas dünyanın kumar başkenti. Bu kumarhaneler türlü hileye karşı son derece gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılmış durumda. Her oyun masasının kameralarla izlendiği, oyundaki olasılıkların bilgisayarlarla hesaplandığı kumarhanelerde oyuncuların yüz ifadesi ve kalp atışlarından hile yapıp yapmadığını tespit etmeye yarayan cihazlar da bulunuyor. Ancak tüm bu yöntemler bu 5 arkadaşta işe yaramamış. Türkler 2 milyon dolarlık operasyonlarını Las Vegas'ın Harrah's Casino, Imperial Palace ve Venetian Casino adlı kumarhanelerinde oynadıkları Caribbean Stud Poker oyununda gerçekleştirmişler. Üstelik oldukça basit bir yöntemle. Türkiye'de iskambil kartlarıyla haşır neşir olan herkesin bileceği yöntem, tırnak atma hilesiyle. Yani papaz açma oyununda kullanılan kağıtların işaretlenmesi ve işaretli kağıdın diğer kağıtlarla değiştirilmesi. Hileyi planlayan ve bu 5 kişilik takıma liderlik eden ise 50 yaşında bir kadınmış. Türkler oturdukları poker masasında kağıtları işaretleyerek oyunları kazanmışlar. Çetenin tek kadın üyesi olan Ayşe Benli'nin hem hileyi planladığı hem de işaretli kartları değiştirdiği belirtilmiş. Kartları işaretlemekle görevli üye ise Ahmet Ural'mış. Zeki Üçkol, Cumali Pelik ve Recep Turna karışıklık çıkarıp dikkati dağıtma işini üstlenmiş. Çete yakayı ele vermeden 2 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı başarmış. İlk başlarda oyunlarda hile tespit edemeyen kumarhaneler kaybettikleri paraları Türklerin şansına bağlamış. Kamera görüntülerinde de anormal bir durum saptayamayan görevliler her seferinde kazandıkları binlerce doları çete üyelerine nakit olarak ödemiş. Ancak son oynadıkları oyunda masadaki görevli şüphelenmiş. Buna rağmen hile ortaya çıkarılamamış. Çete ise elde ettikleri paraları da alarak sırra kadem basmış. Bunun üzerine kumarhane görevlileri Nevada Şans Oyunları Denetleme Kurulu'na başvurmuş. Nevada Oyun Komisyonu Şefi Keith Kaffer'ın gazeteye verdiği bilgiye göre kumarhane sahiplerinin şikayeti üzerine kurul şüpheli Türklerin gözaltına alınmasını sağlamış. Ancak hile kanıtlanamadığı için Türkler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Çete üyeleri kayıplara karışınca federal polis devreye girmiş. FBI 5 Türk'ü en çok arananlar listesinin başına almış. Ancak Türklerin izine asla rastlanamamış. Eğer yakalansalardı kumarda hileli hareket, kağıtları değiştirmek ve işaretlemek, soygun yapmak ve çete kurmak suçlamalarından yargılanacaklardı. Biraz da dünya çapındaki büyük dolandırıcıları anlatmak istiyorum. George Parker. Kendisi ABD'nin Sülün Osman'ı diyebileceğimiz bir isim. Metropolitan Müzesi, Özgürlük Anıtı, Brooklyn Köprüsü gibi özel yerleri farklı kişilere birkaç defa satmıştı. Hatta parası buraları almaya yetmeyen kişilere taksitle ödeme imkanı dahi sunmuştur. George Parker, 1928 yılında yakalandıktan sonra müebbet hapse mahkum edilmiştir. Gregor McGregor.
Dolandırıcılığın kitabını yazmış bir diğer isim ise Gregor McGregor. Gregor kendisine Amerika kıtasında olduğunu iddia ettiği Poyais isimli hayali bir ülke kurmuş ve bu ülkedeki madenleri insanlara satmıştı. Bazı İngiliz yatırımcılara sahte Poyais tahvillerini 200.000 sterline satan McGregor kendisini bu ülkenin prensi olarak tanıttı. Poyais dolarını basan Gregor binlerce kişiye Orta Amerika'da madenlerle dolu bir ülke olduğunu inandırarak kendisini Londra'nın soyluları arasına dahi kabul ettirmiştir. Yalanı ortaya çıktığında ise kaçmak zorunda kalmıştır. Charles Ponzi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye, ünlü isimlerin dolandırıldığı ve kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen futbolda saadet zinciri dolandırıcılığıyla sarsıldı. Bankacı Seçil Erzan, içinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı gibi ünlüleri kendi kurduğu Ponzi sistemine dahil etti ve sonunda yakalandı. Peki bu Ponzi sistemi nedir? İnsanlar bu yolla birbirlerini dolandırmayı nereden öğrendi? Sistemin adını aldığı Charles Ponzi'den. Fakir bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Charles Ponzi, genç yaştan beri çok para kazanmak istediği bilinen bir adamdı. Başarısız bir eğitim hayatının devamında zengin olma rüyasını gerçekleştirmek için 1900'lü yılların başında İtalya'dan ABD'ye göç etti. Ponzi burada birçok vasıfsız işte çalıştı. Suça karışmak için de fazla beklemedi. 1907'de sahte çek kesmekten dolayı sonrasında da 5 İtalyan göçmeni ABD sınırından ülkeye kaçırdığı için toplam 5 yılını hapishanede geçirdi. Fakat 1917 yılında hayatının dönüm noktası olacak posta kuponları ile tanışınca bu kuponlar sayesinde bir biçimde hayatı değişecekti. O dönemlerde yurt dışındaki mektupların uluslararası bir cevap kuponu içermesi yaygındı. Bu kuponlar anlaşmalı ülkelerde kolaylıkla nakit paraya çevirmek mümkündü. İşin Ponzi'yi ilgilendiren en önemli kısmı ise kuponların her ülkede farklı nakit değerlerinin olmasıydı. Ponzi, ucuz olan ülkelerden kupon satın alıp daha pahalı olan ülkeleri satarak bu işten çok para kazanabileceğini anladı. Bunun devamında da sistemden yararlanmaya karar verdi. Üstelik planı herhangi bir yasayı ihlal etmiyor gibiydi. Bunun için öncelikle bir şirket açtı. Sonrasında da işi büyütmeye başladı. Kısa süre sonra da yatırımcılarını %50'lik getiri vaadiyle sistemine dahil etti. Toplam 870 dolar yatırım yapacak 15 müşteri toplaması çok uzun sürmemişti. 6 ay içinde de 20.000 yatırımcıyı kendisine yaklaşık 10 milyon dolar vermeye ikna etti. New Jersey ve Maine'de ofisler açtı ve Ponzi sonunda 40.000'den fazla yatırımcıyı sisteme dahil etmeyi başaracaktı. Ponzi'nin bu süreçte tahmini servetinin 8,5 milyon doların üzerinde olduğu bilinmektedir. Ortada bir iş değil, bunun yerine para sirkülasyonu olduğunu elbette hiçbir yatırımcı bilmiyordu. Sistemin devam etmesi sonsuza kadar yeni yatırımcıların sisteme dahil olması ile mümkün olabilirdi. 1920'li yıllarda ise Ponzi'nin yaptığı işlerin yasal olup olmadığı ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Bu durum elbette Ponzi ve müşterileri arasındaki güven problemlerini de beraberinde getirdi. Bu sebeple yatırımcılar yatırdıkları paralarını geri almak isteyince ve ortada böyle bir para olmayınca foyası ortaya çıkacaktı. Ponzi, yatırımcılarının sadece %10'unun paralarını ödedi ve geriye kalan 5 milyon doları ödeyemeyince dolandırıcılıktan tutuklandı. Sonrasında da sahtekarlık suçundan hapse girdi. Uzun bir süre hapis yattı. Öldüğünde ise cebinde sadece 75 dolar vardı. Kendisi sistemini sürdüremese de kurguladığı yöntem gelecekte birçok benzer yapının ortaya çıkmasına aracılık edecekti. Viktor Lustig. Sırada Eyfel Kulesi'ni satan adam Viktor Lustig var. Çok parası olmayan mütevazi bir ailede dünyaya geldi. Zeki bir çocuktu. Birkaç dil biliyordu ve öğretmenleri ona hayranlık duyuyordu. Okul yıllığında yazılanlara göre mükemmel bir öğrenciydi. Öğrenciler arasında da popülerdi. Kızlarla flört eder, erkeklerle yakın dostluklar kurardı. İlerleyen yıllarda başarılı bir öğrenciden çok daha fazlası olduğunu herkese gösterecekti. Bir gün okulda başı belaya girdi. İddiaya göre bir çocuğun üçkağıtçılık yaptığını gördü ve onunla yüzleşmeye karar verdi. Olaylar büyüdü ve bir kavgaya dönüştü. Kavga kontrolden çıkınca Lustig kötü bir şekilde dayak yedi.
Bu olaydan o kadar etkilendi ki tüm karakteri değişti ve hayatta kalmak için açgözlü insanlardan çalmaya başladı. Bilinen tüm numaraları mükemmelleştirerek dünya çapında bir suçluya dönüştü. Birkaç yılını gemilerde gezinerek, kokteyllerini yudumlayarak ve yeni hedefler bularak geçirdi. Pahalı kıyafetler giyen, mücevherlere sahip kadınları çeşitli numaralarla ağına düşürdü. Yalnızca kadınları etkilemekle kalmadı. Ailelerin de etkisi altına aldı. Kadınların zengin ailelerinden çeşitli anlaşmalarla para kopardı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla gemi seyahatlerini kısıtlayan yaptırımlar geldi. Daha fazla kurban bulamayan Lustig planını değiştirmek durumunda kaldı. Eyfel Kulesi inşa edileli 40 yıl olmuştu ve tadilattan geçmesi gerekiyordu. Tadilatlar o kadar kapsamlı ve pahalıydı ki pek çok vatandaş kulenin yıkılıp hurdacılara satılması gerektiğini düşünüyordu. Peki bu hurdaları kim satın alacaktı? Lustig 5 hurda satıcısıyla bir toplantı ayarladı ve kendini devlet memuru olarak tanıttı. Konu hala tartışmalı olduğu için toplantıya katılanlardan bu bilgileri gizli tutmalarını istedi. Lustig her bir hurda bayisinin kule için bir teklif vermesini istedi. Ardından en yüksek teklifi verenden parayı alarak yok oldu. Tabii bunu yaparken toplantı yaptığı erkeklerin karakterlerini analiz etmeyi de ihmal etmedi. Hırslı erkekleri not alarak gelecekte dolandıracağı kişileri de belirledi. İşin sonunda Lustig bugünün parasıyla 30 milyon dolara yakın bir para kazanmış oldu. Lustig Eyfel Kulesi'ni ikinci kez satmayı denedi ancak hurdacılardan biri şüphelendi ve polise haber verdi. Apar topar Amerika'ya kaçan Lustig orada dolandırıcılığa devam etti. Ancak işler çığırından çıktı ve ufak bir hata yüzünden yakalandı. Yakalandığında elinde tuhaf bir anahtar vardı. Bu anahtarın evindeki gizli bir dolabı açtığını söyleyerek yine polisleri dolandırmaya çalıştı. Yargılandı ve hapse mahkum edildi. Buradan da temizlikçi kılığına girerek firar etti. Kısa süre içerisinde tekrar yakalandı ve yüksek güvenlikli Alcatraz hapishanesine gönderildi. 1947 yılında Alcatraz'da zatürreden hayatını kaybetti. Gördüğünüz gibi ülkemizde ve dünyada dolandırıcılar hep vardı ve bundan sonra olmaya da muhtemelen devam edecek. Üstelik günümüzde internetin de etkisiyle dolandırmalar daha kolay oldu. Eğer dolandırılmak istemiyorsanız gözünüzü dört açmanız gerektiğini hatırlatalım. Unutmayın, kimse size güle oynaya bol bol para vermeyecektir. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz.